Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda katiple hazırladığım yelpaze modelli çantanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Çantayı farklı iplerle çalışabilirsiniz. Polyester makrome ipi, pamuk makrome ip, koton iplerle çalışılabilir. Harika bir model. Çantayı oval taban üzerine model uyguladım. İstenirse dikdörtgen taban üzerine de yapılabilir. Çantanın modeli bu şekilde. Kulpu için ayrı detaylı bir video çektim. Kanalımdan bakabilirsiniz. Yine ben çantanın yapım videosunun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çantanın içi de görünüşü bu şekilde. İçine astar yapıp orta kapanma yerine çıt çıt dikilebilir. Ya da astarsız olarak da kullanabileceğiniz şık bir çanta. Videomuza geçmeden önce sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz: kağıt kullanacağım. Natural renk kağıt ve tığ numaramızda 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Çantamızı ilk önce oval taban yapımıyla başlayacağız. Ben burada kağıt iple hazırladım. Bu yaptığım oval tabanı sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sizlere tabanı başlamadan önce önden bilgi vermek istiyorum. Tabanın orta zinciri 45 zincirle başladım ve 6 sıra ördüm. En son sırada ilmek sayım 120 tane ilmeğim var. Yapacağımız model 6 ve katlar üzerinde olduğu için 120 tane ilmek sayısı benim için yeterli. Eğer sizler bu tabandan daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta, en son sırada ilmek sayınız 6 ve katlar üzerinde olması gerekiyor. Eksik ilmek sayınız olduğu zaman da bir sıra kaç tane ilmek sayınız eksikse çift batıp sıra sayınızı da o şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde tabanı tamamladım. Sizlere bunun ölçüsünü vermek istiyorum. Eni 30 santim ve derinlik 8 santimde derinliği var. Şimdi ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Sizlere burada daha iyi anlatmak için pamuk makrome ipiyle anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi sizler burada kağıt iple 45 tane zincirle oval taban yapımına başlayacaksınız. Şimdi ben burada daha küçük boyda başlayacağım. Ben burada 20 tane zincirle başlayacağım. İpimi aldım. Alttan biraz bakın şu şekilde ip bıraktım ve kilit yaptım. Onu zincirden saymıyorum. Buraya ben daha küçük boyda başlayacağım için 20 tane zincir çekeceğim. Sizler burada 45 tane orta zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi başlayalım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip geliyorum. Zincirimi çektim. Şimdi zincirin arka kısmını çeviriyorum. Şimdi ben arka noktalarına batacağım. Bunu yapmamdaki amaç, bakın şurada bizim orta aradaki boşluk olmuyor. Bu şekilde arka boşluklara battığımız zaman zincirlerin bu arada boşluksuz şekilde tabanımızın orta kısmında açıklık olmayacak. Şimdi hemen zincirin arka kısmını çevirdim. Bir önceki zincir boşluğuna batıyorum. Yani sizler 44. zincirin arkasındaki boşluğa bu şekilde batmanız gerekiyor. Bakın her zincir boşluğunun arkasında duran tek birer tane bakın çıkıntı iplerimiz var. Bu noktalara batacağız. Şimdi tekrar zincirin arkasını çeviriyorum. Bir önceki zincir boşluğuna, yani 44. zincir boşluğuna batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğnenin içine işaretleyici takacağım. Başlangıç noktam benim yeşil işaretleyicinin olduğu nokta olacak. Şimdi tekrar yine aynı zincir boşluğuna 44. zincirin içine tekrar ikinci sık iğnemi yapacağım. 2 ve tekrar yine aynı boşluğa üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi bu yaptığım üçüncü sık iğnenin içine de tekrar işaretleyici takacağım. Yani birinci ve üçüncü
sık iğnelerin içine işaretleyici takmış oldum. Şimdi devamında birer tane batacağım. Hep zincirin arkasındaki boşluklara batacağım. Hemen yanındaki zincir noktasına geçtim ve sık iğne yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Hep zincirlerin arka noktasındaki boşluklara batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son zincir boşluğuna batacağım. Şimdi bu son zincir boşluğuna da 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi yine aynı şekilde diğer köşede yaptığımız gibi 1 ve 3. sık iğnelerin içine tekrar işaretleyici takacağım. 1. ve 3. sık iğnelere işaretleyici taktım. Şimdi devamında birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bakın bir önceki sırada bizim yaptığımız sık iğnenin tam dip noktasındaki boşluklara batacağım. Hemen yanındaki yaptığım karşısındaki sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa battım. Tekrar sık iğne yaptım. Hemen yanındaki bakın sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde birer tane boşluklara sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Kısa ipimi de bakın arada yürütüyorum. İçeride bırakıyorum. Tığımın üzerine aldım. İçeride bıraktım. Şimdi ilerliyorum. Birer tane boşluklara sık iğne yaparak ilerleyelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi biz burada ikinci sıraya geçiyoruz. Başlangıç noktam benim yeşil işaretleyicinin olduğu nokta. Şimdi biz bir üst sıraya çıkmak için burada ilmek kaydırma yapmayacağım. Tabanımızı spiral şekilde döne döne öreceğiz. O yüzden burada ilmek kaydırma yapmadan, birleştirmeden direkt ikinci sıraya geçeceğim. En son hemen buradaki noktaya kadar birer tane sık iğne yaptım. Şimdi işaretleyicinin olduğu noktaya çiftle başlayacağım. Bizim burada ilk köşede 3 tane sık iğnemiz var. Her birine çift batacağım. Şimdi ilk işaretleyicinin olduğu yere birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar yine aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bu yaptığım benim birinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. İlk çiftimi oluşturmuş oldum. Şimdi hemen yanındaki ikinci sık iğnenin içine ikinci çiftimi oluşturacağım. 1 ve aynı noktaya ve 2. Şimdi bir sonraki noktaya geçeceğim. Şimdi hemen işaretleyicinin olduğu yere üçüncü çiftimi oluşturacağım. 1 ve 2. Üçüncü çiftimi yaptım. Şimdi yaptığım ikinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Şimdi burada köşede şimdi bizim toplam sık iğne sayısını vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane oldu. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde işaretleyicinin olduğu noktaya kadar gelelim. Diğer köşe noktasına gelmiş olduk. İşaretleyicinin olduğu yere ilk çiftimi buraya yapacağım. Yine bizim köşede 3 tane sık iğnemiz vardı. Her birine şimdi çift batacağım. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. İşaretleyicinin olduğu yere ilk çiftimi yaptım. Şimdi birinci yaptığım çiftin ilk birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Şimdi bir sonraki ikinci sık iğnenin içine ikinci çiftimi oluşturacağım. 1 ve 2. Şimdi üçüncü çiftimi işaretleyicinin olduğu noktaya yapacağım. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. Şimdi tekrar bu ikinci yaptığım
sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Yine burada 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden itibaren birer tane bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Başlangıç noktama kadar gelelim. Başlangıç noktaya geldim. Şimdi biz burada bu sırada 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada bir tek bir çift sırasını yapacağız. İşaretleyicinin olduğu yere ilk tekle başlıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar buraya birinci yaptığım sık iğneye işaretleyici taktım. Bir tek, bir sonraki sık iğnenin içine çiftim oluşturacağım. Bir ve aynı noktaya ve iki. Bir tek, bir çift. Bir sonraki sık iğnenin içine tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftim oluşturacağım. Bir, aynı noktaya iki. Tekrar yanındaki sık iğneye tek ve işaretleyicinin olduğu noktaya çiftle bitiriyorum. Bir ve aynı noktaya ve iki. Şimdi bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Şimdi ilk işaretleyicinin olduğu noktaya tekle başladık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve çiftle bitirdim. Tekle başladık ve en son çiftle bitirmiş oldum. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve diğer işaretleyici noktasına kadar gelelim. Diğer işaretleyici noktasına geldim. Yine bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da uygulayacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere tekle başlıyorum. Birinci tekimi yaptım ve tekrar buraya işaretleyici taktım. Bir tek, bir sonraki sık iğneye çift, bir sonraki sık iğneye tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi yaptım. Bir sonraki sık iğneye tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Ve çift. Şimdi son yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bu şekilde bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve bir çiftle bitirdim. Şimdi devamında hemen yanındaki boşluktan itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar gelelim. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. 4. sıra bizim 2 tek bir çift sırası. 2 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlıyorum. Yani bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi işaretleyiciyi çıkartıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başlıyorum. 1 ve aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Bir çift ve hemen yanındaki 2 tane sık iğneye birer tane batacağım. Bir ve bir sonraki boşluğa ikinci tekimi yaptım. Bir çift, 2 tek. Tekrar yine aynı şekilde bir çift ve hemen yanından itibaren bir sonraki boşluğa ikinci tekimi yaptım. Tekrar yanındaki boşluğa tekrar çiftimi oluşturuyorum. Çift ve hemen yanındaki 2 tane sık iğneye birer tane batacağım. Bir ve işaretleyicinin olduğu yere ikinci tekimi yapacağım ve 2. Tekrar bu son yaptığım ikinci teke işaretleyicimi taktım. Bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tane tekle bitirmiş oldum. Şimdi tekrar yanındaki boşluktan itibaren yine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde diğer işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başlıyorum.
Bir ve aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir çift ve hemen yanındaki sık iğnenin içine bir ve bir sonraki sık iğnenin içine ikinci tekimi yaptım. Yani bir önceki sıradaki yaptığımız çiftin üzerine birer tane tek yapmış olduk. Çiftin üzerine çift denk getirmemiş oluyoruz. Şimdi hemen bir sonraki boşluğa tekrar çift, bir çift ve hemen yanındaki sık iğnenin içine bir ve bir sonraki boşluğa ikinci tekimi yaptım. Bir çift, iki tek. Tekrar yine aynı şekilde bir sonraki boşluğa çift. Hemen iki tane bakın sık iğne kaldı. Bunlara da birer tane batacağım. Bir ve son işaretleyicinin olduğu yere ikinci tekle bitirdim. Ve şimdi son yaptığım ikinci tekin içine işaretleyicimi taktım. Şimdi burada tekrar sayıyorum. Başlangıç noktamıza çiftle başladık. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift ve iki tane tekle bitirdim. Ve tekrar yanındaki boşluktan itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi biz 5. sıraya başlayacağız. Şimdi 5. sıra bizim 3 tek 1 çift sırası. Tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok. Direkt 3 tek 1 çiftle başlayacağım. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başlayacağım. Birinci tekimi yaptım. Tekrar işaretleyicimi bu yaptığım birinci tekin içine taktım. Bir sonraki boşluğa 2 ve bir sonraki boşluğun içine 3 tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi oluşturuyorum. Ve çift. 3 tek, bir çift. Devam ediyorum yine aynı şekilde. 1, 2, 3 tane tek ve bir sonraki boşluğa çiftimi oluşturuyorum. Ve çift. Tekrar yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane yan yana tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Ve çift. Şimdi son yaptığım yani ikinci sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Şimdi devam ediyorum yine yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ve bu şekilde diğer işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da uygulayacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başlayacağım. Birinci teki yaptım. Yine tekrar bu noktaya işaretleyici takacağım. Bir sonraki sık iğnenin içine 2, 3 tek ve bir sonraki boşluğa çiftimi oluşturacağım. Ve çift. Tekrar yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane tek ve bir sonraki boşluğa çiftim yaptım. Tekrar yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane tek ve işaretleyicinin olduğu noktaya çiftle bitiriyorum. Ve çift. Şimdi son yaptığım sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Bu şekilde 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift olarak işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. 3 tek en son çiftle bitirdim. Şimdi devamında hemen yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve bu şekilde tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi biz 6. yani son sıraya geçiyorum. Bu sırada bizim 4 tek bir çift sırasını yapacağız. 4 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlayacağım. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere çiftle başlayacağız. Bir ve aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi ilk yaptığım birinci sık iğnenin içine
tekrar işaretleyicimi taktım. Bir çift ve sonraki 4 tane yan yana sık iğnelerin içine birer tane batacağım. 1 2 3 ve 4. Bir çift, 4 tane tek yaptım. Tekrar yine aynı şekilde yine çiftle başlayacağım. Bir çift ve yan yana 4 tane tekrar tek yapacağım. 1 2 3 ve 4. Tekrar yine aynı şekilde yine bir çift, yine yan yana 4 tane tek olacak. 1 2 3 ve işaretleyicinin olduğu yere 4. tekle bitireceğim. Ve 4. Tekrar bu 4. tekin içine işaretleyicimi taktım. İşaretleyicinin olduğu yere ilk önce bu sırada biz 6. sırada 4 tek bir çift sırasını yapıyoruz. 4 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlıyorum. Bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tek, tekrar bir çift ve 4 tane tek yaptım. Şimdi tekrar yine birer tane sık iğne yaparak diğer köşe noktamıza kadar geleceğiz. 1 2 3 bu şekilde devam edelim. Birer tane sık iğne yapalım ve işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. İşaretleyicinin olduğu yere şimdi çiftle başlayacağım. Yine bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta uygulayacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başlıyorum. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir çift. Hemen yanındaki boşluktan itibaren 1 2 3 ve 4. Bir çift, 4 tek. Tekrar yine aynı şekilde çiftimi yapacağım. Bir çift ve hemen 1 2 3 ve 4 tane tek yaptım. Şimdi tekrar yanındaki sık iğnenin içine çiftimi yapacağım. Bir çift ve hemen yanındaki sık iğnenin içine 1 2 3 ve işaretleyicinin olduğu yere 4. tekimi yapacağım. Ve 4. Tekrar bu noktaya işaretleyicimi taktım. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere biz çiftle başladık. Bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tane tek ve tekrar bir çift ve 4 tane tekle bitirdim. Hemen yanındaki boşluktan itibaren yine birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim ve daha sonra bu sırayı tamamlamış olduk. Eğer sizler bu tabandan daha büyük yapmak isterseniz bir sonraki sıra bizim 5 tek bir çift sırası olacak. Tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok. Direkt işaretleyicinin olduğu noktadan itibaren birinci tekle başlayacağız. Ondan sonra bir sonraki boşluğa 2, 3, 4, 5 tane tek ve daha sonrakine çift batacağız. Bu şekilde 5 tek bir çift olacak. Şimdi bu şekilde tabanımızı tamamlayalım ve ardından duvar kısmını sizlerle paylaşacağım. Çantanın duvarını örmek için tabanın başlangıç noktası işaretleyiciyi çıkartıyorum. Şimdi bu noktaya batıp ilmeği çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Şimdi duvar kısmı için bir sıra burada trabzan gideceğiz. 3 tane zincir çekeceğim. Başlangıç için 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın hemen zincirin dibindeki noktaya batmıyorum. Bir sonraki yanındaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Önce ikisini bir ördüm. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki yanındaki sık iğne boşluğuna geçtim. Yine buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu sırada her sık iğne boşluğuna birer defa batıp ikili trabzan yapacağız.
Her sık iğne boşluğuna birer tane bu şekilde hiç artırma yapmadan ikili trabzan yapacağız. Ve bu şekilde tabanın çevresine trabzanları yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Ardından modelimize geçeceğiz. Şimdi bir sıra ikili trabzan yaptık. Bakın en son boşluğa trabzanı yaptım. Bakın hemen yanında bir tane boşluk görünse de bizim bir önceki sırada ilmek kaydırma yaptığımız boşluğumuz, buraya batmıyoruz. Sıranın başındaki bizim 3 zincir noktamız burası. Şimdi zincir noktasıyla birleştirmesini yapacağım. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine battım ve ilmek kaydırma yaptım. Trabzanın tepesine basmadım. Üçüncü zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptık. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. Bir zincir çektim. Zincirin dip noktasındaki boşluğun içine battım ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Burada devam ediyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki bir boşluk atladım. İki tane boşluk atladım ve üçüncü trabzanın tepesine batıp buraya 5 tane aynı noktaya ikili trabzan yapacağım. İlk önce bir sık iğne ile başladık. Ardından 2 tane trabzan boşluğu bıraktım. Üçüncü boşluğun içine bu noktaya 5 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın ilmeğimi uzatıyorum. Birinci trabzan, tekrar yine aynı battığım noktaya tekrar batıyorum. İkinci trabzan, yine aynı şekilde 3. Bakın ilmeğimi uzatıyorum, kısa tutmuyorum. 4 ve son bir tane daha yine aynı noktaya ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hemen yanındaki trabzandan itibaren 1, 2 tane atladım ve üçüncü trabzanın tepesine batıp ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde ilk modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar burada tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı şekilde 1, 2 tane boşluk atladım ve üçüncü trabzanın tepesine batıp yine buraya aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Bakın ilmeklerimi kısa tutmuyorum. İlmekleri uzatıyorum. O şekilde trabzanlarımı yapıyorum. 3, 4 ve son bir tane kaldı. Ve 5. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hemen yanındaki trabzandan itibaren sayıyorum. 1, 2 tane atladım ve üçüncü trabzanın tepesine buraya bir tane sık iğne yaparak bu modelimizi bağlamış olduk. Şimdi ikinciyi yaptık. Şimdi bir sonra üçüncü tekrar modeli sizlerle paylaşacağım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. 1, 2 tane boşluk atladım ve üçüncü trabzanın tepesine yine aynı şekilde aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki boşluktan itibaren sayıyorum. 1, 2 tane trabzan boşluğu atladım ve üçüncü boşluğun içine buraya bir tane sık iğne yaparak bu şekilde yelpaze modelimizi bağlamış olduk. Bakın 3 tane yelpaze modelimizi oluşturmuş olduk. Tekrar yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yine tığın üzerine ipimi dolayıp hemen yanındaki boşluktan itibaren sayıyorum. 1, 2 tane atlayacağız ve üçüncü trabzanın tepesine yine buradaki gibi 5 tane aynı noktaya ikili trabzan yapacağız. Ardından tekrar
bir iki tane boşluk atlayıp 3. trabzanın tepesine de bir tane bu şekilde sık iğne yapacağız. Bu sırayı da bu şekilde modelimizi yapalım ve sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son bir tane burada yelpaze modelim kaldı. Onu da yaptıktan sonra sıra başıyla birleştirmesini yapacağım. Şimdi burada en son yelpazemi yaptım. Sık iğne yaptım. Ve tekrar tığın üzerine ipimi dolayıp bir iki tane boşluk atlıyorum. Ve 3. trabzan boşluğuna tekrar 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane ikili trabzan yaptım. Bakın sıranın sonunda benim burada bir iki tane boşluğum kaldı. Şimdi biz sıra başında sık iğne ile başladığımız için yine iki model arasında bakın sık iğnemiz burası olacak. Sıra başındaki yaptığımız sık iğnemiz olacak. En son burada yelpaze yaptıktan sonra iki tane sıra sonunda boşluğumuz kalacak. Şimdi buranın birleştirmesini yapacağım. Şimdi ilk başta yaptığım benim sıranın başındaki ilk bir tane sık iğne ile başlamıştık. Şimdi buradaki sık iğnenin içine battım. İlmeğimi çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak burayı sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Yeni sıra için şimdi burada ilk sık iğneye ilmek kaydırma yaptım. Bizim ilk yelpaze yaptığımız modelin tam orta noktasına gelmem gerekiyor. Bakın burada 5 tane trabzan var. Tam ortadaki yani 1, 2, 3. boşluğa gelmem gerekiyor. Bu noktaya kadar ilmek kaydırma yapacağım. Şimdi hemen 1. trabzanın içine bir ilmek kaydırma. Bir sonraki 2. trabzanın tepesine 2. ilmek kaydırma ve şimdi 3. trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde tam orta noktaya geldim. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. Zincir çektim. Zincirin dip noktasındaki yani yine 3. trabzanın tepesine batıp buraya bir tane sık iğne yapmış oldum. Biz burada toplamda 1, 2, 3 tane ilmek kaydırma yaptık ve bu şekilde orta noktaya gelmiş oldum. Şimdi bir sık iğneden sonra bizim bakın şimdi bu aralardaki yaptığımız sık iğne boşluklarına yelpaze modelini oluşturmuş olacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi iki yelpazenin arasındaki yaptığımız sık iğne boşluğuna battım ve buraya toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bir sık iğne ile başladık ve arada yaptığımız bir önceki sıradaki sık iğnenin içine 5 tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde yelpaze modelini oluşturmuş oldum. Şimdi diğer yelpazeye geçiyorum. Bakın tekrar 1, 2 ve 3. trabzanın tepesine batıp ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Hep aralardaki sık iğne yaptığımız kısımlara yelpaze modelini oluşturacağım. Şimdi tekrar bir sonraki sık iğnenin içine battım ve buraya tekrar 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan. Şimdi bir sonraki yelpazenin tam orta noktası yani 3. trabzanın tepesine de bir sık iğne şekilde yelpaze modelini oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar burada devam ediyorum. Bir sonraki sık iğne noktasına tekrar yelpaze modelini oluşturacağım. 1 2 3
4 ve 5. 5 tane ikili trabzan ve bir sonraki yelpazenin tam orta noktası yani 3. trabzanın tepesine bir sık iğne şekilde yelpaze modelini bağlamış oldum. Bakın bu şekilde modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Bir sonraki yine sık iğne boşluğuna tekrar 5 tane ikili trabzan ve yelpaze modelinin tam orta noktası yani 3. trabzanın tepesine de bir sık iğne şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın son burada benim bir tane sık iğnem kaldı arada. Şimdi buraya son yelpazemi oluşturacağım. Son yelpazemi bu şekilde oluşturdum. Şimdi sıranın başında bizim yaptığımız ilk sık iğne bu nokta. Şimdi buraya batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde ikinci sıramı tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sıraya geçeceğiz. Şimdi ben üçüncü sıra için bir önceki sıradaki yaptığımız yelpaze modelinin tam orta noktasına kadar gelmem gerekiyor. Yani üçüncü trabzana kadar buraya kadar ilmek kaydırma yapacağım. İlk sık iğnenin içine birinci ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir sonraki yelpazenin birinci trabzanın tepesine ikinci ilmek kaydırma, bir sonraki boşluk üçüncü ilmek kaydırma ve tam bir sonraki boşluk dördüncü ilmek kaydırma yaptım. Yani 4 tane burada ilmek kaydırma yaptım ve 5 tane trabzanın 3. noktasına gelmiş oldum. Şimdi yeni sıra için bir zincir çekiyorum. Zincirin dip noktasındaki boşluğa buraya bir sık iğne yaptım. Burası bizim sıramızın başlangıcı. Daha sonra sıra sonunda buradaki sık iğne ile ilmek kaydırma yapıp sıramızı tamamlayacağız. Şimdi bizim tekrar bakın aradaki yaptığımız sık iğne boşluklarına tekrar yelpaze modelini oluşturacağım. Şimdi aradaki sık iğnenin içine tekrar buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. Beş tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bizim buradaki 5 tane trabzanın yelpaze modelinin tam orta noktasına geleceğim. 1, 2 ve 3. Üçüncü trabzanın tepesine buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bir sonraki ikinci yelpaze modelini oluşturmak için aradaki sık iğne boşluğuna buraya tekrar 5 tane daha ikili trabzan yapacağız. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buradaki yelpazenin 3. trabzanın tepesine de bir sık iğne yaptım. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Hep sık iğne boşluklarına 5 tane trabzan yapacağız ve buradaki yaptığımız 3. trabzanın tepesine de hep sık iğne yapacağız. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Ve buradaki ilk yaptığım sık iğne birlikte bakın en son buradaki sık iğne son yelpazemi yapacağım. Ardından ilk yaptığım sık iğne ile ilmek kaydırma yapacağım ve daha sonra buradaki ortadaki trabzana kadar toplamda 4 tane burada ilmek kaydırma yapacağız. Bir zincir çekip ilk sık iğnemi bu noktaya yapacağım ve ardından tekrar buradaki aralardaki sık iğne boşluklarına tekrar yelpaze modelini oluşturacağım. Bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Ben sizlere ne kadar ördüğümü bilgisini paylaşacağım. Çantayı yeteri kadar yükselttim. Şimdi sizlere kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. İlk modelden itibaren saydığım zaman modelimizi çapraz bir şekilde sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Tam 19 sıra olacak şekilde modeli yaptım. Şimdi burada en son 19. sıra yine başlangıç noktama geldim. Şimdi burada başlangıç noktamla yine birleştirmesini yapacağım. İlk başladığım
sık iğne noktasına batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi burada ipimi ben kopartıp birleştirmesini yapacağım. Yeteri kadar biraz ip bıraktım. Burada ipimi çıkarttım. Bakın hemen yanındaki yelpazenin ilk birinci trabzana atladım. Onun yanındaki ikinci trabzanın tepesine batıp kısa ipimi çantanın iç kısmına almış oldum. Ve son yaptım. Bakın burada ilmek kaydırma yapmıştık. Buradaki boşluğa arka tek kanadına battım. Ve tekrar bu ipi çantanın iç kısmına aldım. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Birleştirmesini yaptık. Şimdi bu kısa ipimizi aralardan, çantanın iç kısmının aralardan biraz yürütelim ve fazlasını da ipimizin kopartalım. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Şimdi sırada çantanın sapını çantaya dikeceğiz. Ben çantanın sapının ayrı bir videosunu çektim. Kanalımda videoların arasından bakabilirsiniz. Yine ben bu çantanın yapılış videosunun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın sapının dikilişini sizlerle paylaşacağım. Kulpumuzu diğer taraflarını ben diktim. Bir tarafı kaldı. Bu tarafı da sizlerle birlikte dikeceğim. Burada sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Sağdan ve soldan 10'ar santim boşluk bıraktım ve bir de orta kısmın da ölçüsünü paylaşacağım. 13 santim de burası var. Şimdi tam diğer tarafı ben diktiğim için düzgün bir şekilde kulpumu ayarladım ve uçlarında biz ip bırakmıştık. Geniş uçlu etamin iğnesi kullanıyorum burada. Tam diğer kulpumu diktiğim yerin tam üzerine denk getiriyorum. Tam bu kısma dikme işlemini yapacağım. Çantanın iç kısmını çevirdim. Tam bu kısma dikeceğim. İlk önce kulpun ilk boşluğuna batıp ve çantanın dış kısmına ipimi çıkarttım. Daha sonra çantanın dış kısmında model bozulmadan uygun boşluklara batıp tekrar çantanın iç kısmına iğnemi çıktım. Bu kısmı kulpumuzun kare şekilde dikme işlemini yapacağım. Sağlam oluncaya kadar dikeceğim. Bu şekilde kulpumuzu diktik. Çantamızı tamamladık. Çantamızın son şeklinin ölçülerini paylaşacağım. Ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini de vereceğim. Çantanın eni 36 santim ve yükseklik tabanla birlikte ölçtüğüm zaman yükseklikte 31 santim.
Toplamda 250 gram kağıt ip kullandım. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.